someone to bring you freedom, 'cause you're out of saving grace. When the world comes undone and you feel Evet, Topkapı Sarayı'ndayız. Şu an 1. avludayız. 1. avlu Osmanlı döneminde halkın saraya girebildiği tek kısım. Halk buraya gelerek arzular yani şikayetlerini yazarak saray görevlilerine teslim ediyormuş. Ve bu şekilde iletişim kuruluyormuş saray ve halk arasında. Şu gördüğünüz yapı ise Aya İrine Kilisesi. Bizans'ın Ayasofya'dan sonraki ikinci büyük kilisesiymiş. Bir dönem sarayın silah deposu olarak kullanılmış. Daha sonrasında sırasıyla askeri müze ve arkeoloji müzesi vazifesini görmüş. Bir dönem atlı olarak kaldıktan sonra sarayın müze haline dönüştürülmesinden sonra Topkapı Sarayı'na bağlanmış. Yine sol tarafta görünmeyen kısımda darphane binası mevcut. Sağ tarafta ise yine şu an ziyarete kapalı olan Enderun Hastanesi ve fırın var, saray fırını. Evet, şu anda sarayın ikinci kapısı olan Babüsselam Kapısı'nın önündeyiz. Babüsselam Kapısı, Topkapı Sarayı denince akla ilk gelen tablo aslında. Her iki yanındaki kuleler Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış. Kapının kısmında kelime-i tevhid var. Yanındaki kitabelerde ise Sultan 1. Abdülhamid'i öven kasideler mevcut. Bu kapıdan 2. avluya geçiş yapılıyor. Birazdan oraya da anlatacağız. Evet, şu an Topkapı Sarayı'nın 2. avlusundayız. Sağ tarafımızda saray mutfakları var. Sol tarafımızda ise silah sergisi var, silah salonu. Eskiden bu avluda ulufe törenleri yani Yeniçerilerin 3 ayda bir verilen maaşlarının törenleri yapılırmış. Hikayesi de şöyle, 3 ayda bir yapılan bu ulufe törenlerinde Yeniçeriye çorba ikram edilirmiş. Eğer Yeniçeriler çorbayı içerse ulufeyi kabul ettiklerine işaretmiş. Eğer çorba içmezlerse bu bir isyan alameti sayılırmış ve isyan bastırılırmış. Burası dış hazine. Osmanlı zamanında ulufe yani Yeniçerilerin maaşı, cülus yani padişahların tahta çıkma törenleri ve Mekke Medine'ye gidecek sürü alaylarının harcamaları dış hazineden karşılanıyormuş. Günümüzde bu bina silah sergisi olarak kullanılıyor. İçini çekemeyeceğim çünkü silah dairesinde çekim yapmak yasak. Burası Divan-ı Hümayun, yani Osmanlı zamanındaki Bakanlar Kurulu. Haftada 4 kez toplanıyormuş. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar Divan-ı Hümayun toplantılarına padişah da eşlik ediyormuş. Ama Fatih döneminden sonra birazdan göstereceğim şu kafesli bölüm ardından padişahlar toplantıları takip etmeye başlamış. Burada alınan kararlar birazdan çekeceğimiz Azot Odası'nda bekleyen padişaha sunuluyormuş. Eğer padişah kararları onaylarsa sadrazam buraya geliyormuş. Kararların onaylandığını bildiriyormuş. Daha sonra sadrazamın eteği öpülerek
fermanlar imzalanıyormuş, mühürleniyormuş. Daha sonrasında ise toplantı sona eriyormuş. Bu yapıda Adalet Kulesi. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış. Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü ve azametini simgelemek amaçlanmış. Aynı zamanda padişahlar Fatih Sultan Mehmet döneminden sonra divan toplantılarını az önce Divan-ı Hümayun'da gösterdiğim pencereden izliyorlarmış. O pencere Adalet Kulesi'nin içinde yer alıyor aslında. Yani Adalet Kulesi'nden giriş yapılıyor. Şimdi de Vahapüssade Kapısı'ndayız. Burası 3. avluya açılıyor. Vahapüssade Kapısı bayramlaşma ve tahta çıkma törenlerinin gerçekleştiği kapı. Aynı zamanda eğer Yeniçeriler yönetimden memnun olmazsa veya halk, ayak divanı da buraya kuruluyormuş. Ayak divanının denmesinin sebebi de padişahın tahtta oturmayıp herhangi bir koltuk veya benzeri bir şeyde oturması anlamına geliyor. Burası da 3. avluya açılıyor. Daha sonrasında arz odası, sünnet odası gibi ve mukaddes emanetler odası gibi çeşitli yapılar geliyor. Burası arz odası. Padişahın bazı kabul törenlerinin gerçekleştirdiği, yabancı devlet adamlarının ağırladığı ve yine yabancı devlet elçilerini ağırladığı oda. Sultan 3. Ahmet Kütüphanesi. Burası Revan Köşkü. 1636 yılında Sultan 4. Murat'ın Revan, yani günümüzdeki Erivan'ı fethetmesinin anısına yapılmış. Aynı zamanda padişahların kıyafetleri de yine bu köşkte saklanıyormuş. Burası ise sünnet odası. Padişahların yazlık ve kışlık köşkü olarak kullanılmış. İsminin sünnet odası olmasının sebebi ise Sultan 3. Ahmet'in ve oğullarının sünnet töreninin burada yapılmış olması. Çini süslemeleri oldukça dikkat çekici. Burası Bağdat Köşkü. Sarayın en iyi korunan yapısı olarak kabul ediliyor. 1638 yılında Sultan 4. Murat'ın Bağdat Zaferi anısına inşa edilmiş. Burası İftariye Kameriyesi. Sultan İbrahim tarafından yaptırılmış. Padişahlar Ramazan aylarında iftarları burada bekliyorlarmış. Evet, Zülüflü Baltacılar Ocağı'ndayız. Zülüflü Baltacılar sarayda günlük hizmetleri karşılayan ve haremin odun ihtiyacını karşılayan görevliler. Aynı zamanda savaşlarda ordunun güzergahında bulunan ağaçları baltalarıyla keserek yolu açarlarmış.
İsimlerinin zülüflü olmasının sebebi ise başlarının iki yanından sarkan uzun saçları. Evet, haremin girişindeyiz. Harem, Osmanlı'da girilmesi yasak, özel olan anlamına geliyor. Osmanlı sultanlarının eşleri, çocukları, şehzadeleri ve kendileri harem kısmında yaşıyormuş. Burası ise Karaağlar Taşlığı. Karaağlar, Orta Afrika'dan, genellikle Habeşistan'dan seçilen ve hadım edilerek harem işlerinde kullanılan saray görevlileri. Burası da onların yaşadığı yer. Burası cariyeler koridoru. Saray mutfağında biten yemeklerin tepsileri buraya konuluyormuş. Sonra kadın cariyeler gelip bu tepsileri topluyormuş. Burası Valide Sultan Dairesi. Sultanların anneleri burada yaşıyormuş. Günlerinin çok büyük bir bölümünü burada geçiriyorlarmış. Görevli okuyucu cariyeler ya Kur'an ya da tarih kitapları okuyorlarmış Valide Sultanlara. Valide Sultanlar okunan kitapları dinliyor veya kendileri ibadet yaparak günlerini geçiriyorlarmış. Burasını Sultan 3. Murat annesi Nurbanu Sultan için yaptırmış. Aslında Avrupa saraylarıyla karşılaştırdığımız zaman oldukça sade olarak görülebilir. Hünkâr ve Valide Sultan'ın hamamları. Burası hünkâr sofası. Sultanın yabancı devlet adamlarını ağırladığı, bayramlaşma ve bazı kabul törenlerini gerçekleştirdiği ve aynı zamanda sohbet etmek amacıyla kullandığı oda. Burası Gözdeler Dairesi. Gözdeler hanedanın devamını sağlamak amacıyla padişahlarla birlikte olan cariyelere verilen isim. Padişahtan çocuk sahibi oldukları zaman isimleri Kadın Efendi oluyor. 18. yüzyılda bu Gözdeler Dairesi'nin yapılmasıyla birlikte sultanlar eşleriyle beraber bir arada burada yaşamaya başlıyor. Aslında Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar sarayda sadece devlet görevlileri ve padişahlar yaşıyormuş. Lakin Hürrem Sultan'ın mahiyetiyle beraber Topkapı Sarayı'na taşınmasıyla beraber bu uygulama sona ermiş. Artık hünkârlar eşleri ve çocuklarıyla beraber burada yaşamaya başlamış. Yani hünkârın ailesi de burada yaşamaya başlamış. Burası Altın Yol, haremin en eski geçidi. Haremi Enderun avlusundan ayıran tonozlu bir geçit. İsminin Altın Yol olarak anılmasının iki sebebi varmış rivayetlere göre. Birincisi sultanın cülüs törenlerine çıkarken harem halkına altın saçması. İkincisi ise yine sultanların bayramlaşma törenlerinde harem halkına 2 kese altın hediye etmesiymiş.